Merhaba, bugün fiziğin en akıl almaz, en tuhaf konularından birine dalıyoruz. Kuantum dolanıklık. Hemen bir tanımla başlayalım. Dolanıklık dediğimiz şey, iki parçacık arasında evrenin öbür ucunda bile olsalar onları tek bir bütünmüş gibi davranmaya iten o acayip, o görünmez bağ. Bu fikir, Albert Einstein'ın o kadar kafasını karıştırmış, o kadar rahatsız etmiş ki tarihe geçen o meşhur sözünü söylemiş. Uzaktan ürkütücü bir eylem. Peki bu ürkütücü bağlantı tam olarak neye benziyor? Yani pratikte nasıl işliyor bu? Şöyle düşünün, elimizde bir bütün var ve bu ikiye ayrılıyor. Fiziğin temel kuralları diyor ki, bu iki parçanın ne olursa olsun birbirinin zıttı olmak zorunda. Yani siz birinin dönüş yönünü diyelim ki yukarı olarak ölçtüğünüz an, diğeri nerede olursa olsun anında aşağı yönde döndüğünü bilirsiniz. Aralarında ışık hızında bir mesaj gitmesine falan gerek yok. Anında. İşte bu anında kelimesi Einstein'ın evren anlayışına adeta bir tokat gibiydi. Çünkü ona göre bu kesinlikle imkansızdı. Aslında burada iki farklı dünya görüşü çarpışıyordu. Bir tarafta Einstein'ın her şeyin önceden belli olduğu, hiçbir şeyin ışıktan hızlı gidemediği düzenli, yerel evreni, diğer tarafta ise kuantum mekaniğinin her şeyin bir olasılık olduğu, ölçüm anına kadar hiçbir şeyin kesinleşmediği o tuhaf dünyası. Einstein bu paradoksu çözmek için durun bir dakika dedi. Belki de bu parçacıklar en başından beri ne yapacaklarını biliyorlardı. Yani aralarında sonradan gelişen gizemli bir iletişim yoktu. Onları yaratan şey en başından içlerine gizli değişkenler dediği bir nevi talimatlar yerleştirmişti. Tıpkı bir çift eldiveni iki ayrı kutuya koymak gibi. Bir kutuyu açıp sağ eldiveni bulduğunuzda diğer kutuda sol eldiven olduğunu anında bilirsiniz. Ürkütücü bir bağlantı yüzünden değil, bilgi en başından beri orada olduğu için. İşte fizik dünyası bu devasa soruyla karşı karşıya kaldı. Gerçeklik, Einstein'ın dediği gibi önceden mi yazılmıştı, yoksa kuantum mekaniğinin iddia ettiği kadar tuhaf ve ürkütücü müydü? Daha da önemlisi, bunu test etmenin bir yolu var mıydı? Cevap, John Bell adında bir fizikçiden geldi ve tasarladığı test her şeyi değiştirecekti. Bell'in teoremi gerçekten bir deha ürünüydü. Aslında şunu diyordu: eğer Einstein haklıysa ve her şey gizli değişkenler tarafından önceden belirlenmişse, bu dolanık parçacıkların ölçüm sonuçları arasındaki benzerliğin aşamayacağı bir matematiksel sınır olmalı. Ama eğer kuantum mekaniği haklıysa ve o ürkütücü anlık bağlantı gerçekse, deneyler bu sınırı paramparça edecekti. Ve deneyler başladı. Onlarca yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda yapılan testler tekrar ve tekrar aynı sonucu verdi. Sınır aşılıyordu. Einstein'ın görüşü giderek zayıfladı. Son darbe ise 2015'te geldi. Artık hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tüm acabaları, tüm olası boşlukları kapatan bir deney yapıldı ve bu büyük tartışma kesin olarak son buldu. Karar kesindi. Evren, kuantum mekaniğinin söylediği kadar, hatta belki daha da ürkütücüydü. Einstein'ın sezgileri, o büyük dehanın sezgileri bu kez yanılmıştı. Gerçeklik bizim alıştığımız gibi işlemiyordu. Tamam, harika. Evrenin tuhaf olduğunu öğrendik. Peki, bu bizim ne işimize yarayacak? Yani bu ürkütücülük ile günlük hayatta bir şeyler yapabilir miyiz? Cevap kocaman bir evet. Dolanıklık sadece teoride kalmış bir acayiplik değil. Şu an geliştirilmekte olan klasik bilgisayarların milyonlarca yılda çözemeyeceği problemleri saniyeler içinde çözen kuantum bilgisayarların tam kalbinde yer alıyor. Ya da asla kırılamayacak, dinlenemeyecek iletişim ağlarının, yani kuantum kriptografinin temelini oluşturuyor. Hatta işi daha da ileri götüren teknolojiler var. Mesela kuantum görüntüleme. Bu gerçekten akıl almaz bir fikir. Düşünün, 2014'te bilim insanları bir cismin fotoğrafını çekti ama o cisme tek bir ışık tanesi bile değdirmeden. Nasıl mı? Dolanık fotonları kullandılar. Bir foton nesneye dair bilgiyi toplarken, onun dolanık ikizi, aradaki mesafe ne olursa olsun, o bilgiyi anında kameraya ışınladı. İşte tam bu noktada herkesin aklına o meşhur soru geliyor. Bir saniye, eğer bu bağlantı anında gerçekleşiyor oluyorsa, bu Einstein'ın kutsal kuralını, yani hiçbir şeyin ışıktan hızlı gidemeyeceği kuralını çiğnemiyor mu? İnanılmaz ama hayır. Dolanıklıkla ışıktan hızlı mesaj gönderemezsiniz. Peki ama neden?
Çünkü bir parçacığın sonucunu siz belirleyemiyorsunuz. Sonuçlar her zaman rastgele gelir. Evet, siz yukarı ölçtüğünüzde arkadaşınızın anında aşağı ölçeceğini bilirsiniz. Ama siz yukarı sonucunu zorla elde edemezsiniz. Bu tamamen şansa bağlı. Yani bu rastgeleliği kullanarak karşı tarafa anlamlı bir mesaj, bir Morse alfabesi gibi bir şey gönderemezsiniz. Bu yüzden evrenin temel trafik kuralları ve en önemlisi nedensellik ilkesi güvende kalıyor. Ama dolanıklığın hikayesi burada bitmiyor. Belki de en derin, en felsefi kısmı şimdi başlıyor. Son bölüme geçelim ve bu tuhaf bağlantının hepimizin bildiği en temel kavramlardan biri olan zaman ile nasıl bir ilgisi olabileceğine bakalım. Gördüğümüz uygulamalar harika ama bazı fizikçilere göre dolanıklık sadece bir teknoloji aracı değil. Onlara göre bu, gerçekliğin dokusuna, evrenin en temel sırlarına dair bize verilmiş bir ipucu. Ortaya atılan fikir o kadar radikal ki, şöyle diyorlar. Ya zaman bildiğimiz şekliyle, yani geçmişten geleceğe doğru akan o durdurulamaz nehir aslında temel bir şey değilse, ya zaman sadece ve sadece kuantum dolanıklığının bir yan etkisi, bir illüzyonuysa, yani zaman evrenin temel bir ayarı değil, bu kuantum bağlantılarından doğan bir sonuç olabilir. Bu görüşe göre evrenin bir köşesinde tik tak işleyen ve herkes için geçerli olan evrensel bir saat yok. Bunun yerine bir saatin çalışmasının, yani zamanı göstermesinin tek sebebi o saatin parçacıklarının evrenin geri kalanıyla dolanık olması. İşte bu devasa dolanıklık ağı hepimizin zaman olarak algıladığı o ortak olaylar dizisini yaratıyor. Zamanın dokusu kelimenin tam anlamıyla bu görünmez kuantum iplikleriyle örülüyor. Ve bu da bizi son ve en derin düşünceye getiriyor. Dolanıklık sadece parçacıkların garip bir huyu değil, belki de uzay zamanın, hatta gerçekliğin kendisinin temel direği. Bu da bizi üzerine kafa yoracağımız o son soruyla baş başa bırakıyor. Eğer dolanıklık zamanın dokusunu örüyorsa, evrenimizde daha neleri bir arada tutuyor olabilir?